Bugün sizlere önce örüp sonra sökme tekniğini uyguladığım, ister şal ister atkı olarak kullanabileceğiniz bu etol şalı anlatmaya çalışacağım. Bu arada İzmir Ödemiş'ten herkese merhabalar ve kanalıma hoş geldiniz. Ben emekli resim iş öğretmeni Hatice Taşkoyan. Nako'nun vals yumağını kullandım. %100 premium akrilik, 100 gram 240 metre. Bu etol şal için 3 yumak kullandım. Bu yumakları örmek için 3,5 nolu şiş ve ayrıca makas ve 0 nolu 2,1 milimetrelik tığ kullandım. Şala bir göz atalım. Şalı 76 ilmek olarak başladım. Düz örgü tekniği uyguladım. Şalın her iki kenarında 3'er ilmek kenar olarak ördüm. Geri kalan 70 ilmeği onar ilmek üzerinden model kurdum. 10 ilmek artırmalı ve sökülen kısım, 10 ilmek düz örgü olan kısmı. Bir de yakından bakarsak şalımıza her iki kenarda 3 kenar ilmeğini yürüttüm ve 10 ilmek artırmalı sökmeli kısım, 10 ilmek düz kısmı bu şekilde ilerledi. 16 sıra ördükten sonra ikinci bölümde yerlerini değiştirdim. Şalın ilk başlangıç yerinde yan yana 7 tane model, üst üste de saydığımızda 25 tane model uyguladım. Arttırmalı, sökmeli ve düz örgü, arttırmalı, sökmeli ve düz örgü olarak üst üste. Tabii ki bu ölçüler ve sayılar değişebilir. Sanki farklı şişler ile örülmüş gibi görünmekte. Sadece 3,5 nolu şiş ile düz örgü tekniği ile örüldü. Düzü düz, arkası da bu şekilde ters örgü. Arttırılıp söküldüğünden ve en sonda ütülendiğinden görünüşü bu şekilde mükemmel oldu şalımızın. Ödemiş'teki Moda Yünevi mağazama gelen müşteriler için bu şemayı çizmiştim. Sizler de ekran görüntüsü alabilirsiniz. Yine bu şala benzer bir videom var kanalımda. Sağ üst köşeye ve açıklamalar kısmına linkini bırakıyorum. Onu da izleyiniz derim. 3 tane Nako vals yumak kullandım. Bu şalı yıllar önce mağazama ördürmüştüm. Tekrar örmek istemedim. Artan ipler ile size anlatacağım. 2 tane 3,5 nolu şişi üst üste getirip bu şekilde 76 ilmek atarak başlıyorum. 2 tane şiş üzerine ilmek atmamın sebebi arttırmalı ve sökmeli tekniğini uyguladığımdan şalın ilk başlangıç kısmının kasmasını istemediğimden bu şekilde ilmekleri attım. Muhakkak sizler de 2 şiş üzerine ilmeklerinizi atınız. Ve bu şekilde ayracınız yoksa 8 tane 5-6 santim uzunluğunda ip kesiniz. Örnek kurarken onlar bize gerekli. 3 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeği ve ip bağladım. Ayraçta tutturabilirsiniz. Onarlı model kurarak ilerleyeceğiz. Şimdi arttırmalı kısımdayız ve 10 ilmeğin içerisine 9 ilmek arttıracağız. Önce 3 kenar ilmeğinden sonra 1 ilmek düz ördüm. Bir doladım. Bu şekilde. Tekrar bir düz ördüm. Bir dolama yaptım. Bir düz ördüm. Dolama, düz, bir dolama, düz, bir dolama, düz, dolama, düz örgü, düz örgü, dolama, düz örgü, dolama, düz örgü, tekrar dolama ve düz örgü. Bu şekilde saydığımızda 10 tane düz örgü, 9 tane dolama yapmış oluyoruz. Arttırmalı kısımda ilmeklerimiz 19 ilmek oluyor. İp dolayarak arttırmış oluyoruz. 10 tane düz örgü, 9 tane ip dolama ile 19 ilmek oldu ve birinci modeli kurduk. Karıştırmamak için ip bağladım. Ayraç takabilirsiniz.
İkinci model kısmında 10 tane yan yana düz örgü örelim. Birinci örnek kurumundan sonra hiç arttırma yapmadan 10 ilmek düz örgüyü ördüm. Şimdi sıra 3. örnek kurumunda karıştırmamak için ip bağladım. Ve burada da yine arttırma yapıyoruz. 10 ilmek düzün içerisinde aralarında birer ilmek dolama yaparak 10 düz ilmeği 19 ilmeğe çıkaracağız. Bu şekilde dolama, düz örgü ve dolama yaparak 10 ilmeğin aralarında 9 tane bu şekilde ip dolayarak 10 ilmeği 19 ilmeğe çıkaralım. Şalın ilk sırası çok önemli. O yüzden bu şekilde ip takıyorum ya da sizler ayraç takınız. Tamamen düz örgü ama aralarda arttırma yaptığımız için karıştırmayalım. Arttırma kısmı bitti. Şimdi tekrar ip bağlayalım ve modelin 4. kısmındayız. 10 ilmek düz örgü örerek bu kısmı da bu şekilde tamamladım. 4. bölümün sağlaması olarak da saydım, karışıklık olmasın. Tamam, 10 ilmek örmüşüz. İp bağladım. Ayraçla takabiliriz demiştim. Şimdi 5. bölüm arttırmalı kısımda bir düz ördüm. İp doladım. Tekrar düz ördüm. Bu şekilde bu 10 ilmeğin aralarında birer ilmek dolayarak 19 ilmeğe çıkardım. 5. örnek kısmında da muhakkak saymayı da unutmayalım. Tekrar bir ip bağladım. 6. örnek kısmındayız. Yine 10 tane arttırma yapmadan düz örgü örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. ilmeği de düz olarak ördüm. 6. örnek kısmı bitti. Son kısma geldik. Yine ip bağlıyorum. Ve burada arttırmalı örnek kısmındayız. Şimdi şişte 13 ilmeğimiz kaldı. 3 kenar ilmeği, bir düz ördüm, dolama, bir düz, dolama, düz, dolama. 10 ilmeği dediğim gibi aralarında 9 arttırma dolama yaparak 19'a çıkardım. Doladım ve düz ördüm. Son 3 ilmeği de yine karışmasın bağladım. Son 3 ilmeği de düz örerek birinci sıramı tamamladım. İlk sırayı bu şekilde tamamladıktan sonra gerisi kolay. İkinci sıra ip bizden tarafta ters örgü yapıyoruz. Dolanan ilmekleri de bu şekilde ters örgü örerek ikinci sıranın sonuna kadar ip bizden tarafta ters örelim. İkinci sıra tersi tamamladıktan sonra bundan sonra düzü düz, tersi ters 16 sıra ördüm geldim. Örgümüzün tersinde 16 sırayı saymak daha kolay. İlk sıradan itibaren 1, 2, 3, 4 diye saydığımızda 16 sıra olduğunu görünce örgünün ön yönüne çevirip ikinci bölüm olan kısma geçiyoruz ve modelleri yer değiştirelim. 3 kenar ilmeğini örelim önce. 1, 2 ve 3 ilmek düz ördüm. Şimdi sıradaki 19 ilmeğin ilk birincisi düzü ördükten sonra alttaki artırdığım ilk ilmeği boşa bıraktım. Tekrar düz ördüm. En altta ip dolayarak artırdığım ilmeği boşa bıraktım. Bu 19 ilmeklik kısmında aralarda arttırdığım 9 ilmeği boşa bırakarak örmüyorum ve
3 kenar ilmeğinden sonra 19 ilmeği tekrar 10 ilmeğe düşürüyorum. 9 ilmeği örmeden boşa bırakıyorum. Çünkü bunları sökeceğiz. 3 kenar ilmeğinden sonra muhakkak sayalım. Aradaki 9 ilmeği boşa bıraktıktan sonra 10 ilmeğimiz kalacak. Bu da 10 düz olarak ikinci bölümde örülecek. Sayalım. 3 ilmekten sonra 10 ilmek kaldıysa tamamdır. Evet, son bırakma ve örmeyi de yaptıktan sonra şimdi sıra sökmekte. Bu şekilde sökerek çok kolayca, tabii ki bazı yerlerde ipler tutabilir. Onları da tığ yardımıyla ya da iğne yardımıyla da sökebilirsiniz. Bu şekilde 19 ilmeği 10 ilmeğe düşürdük ve boşa bırakılan ipleri de ilmekleri de kolaycacık söktüm. Çok zevkli. Sökme işlemini en başlangıç kısmına kadar muhakkak söküldüğüne dikkat edelim. Çünkü ütüledikten sonra iz yapar. Bu şekilde iki şiş üzerine atmamızdan dolayı altı kasmayacak. Şimdi sırada artık yer değiştiriyoruz ikinci bölümde. Bu 10 ilmek düz ördüğümüz bu birinci bölümdeki 10 ilmek düzü de arttırma yapıyoruz. Bir düz ördük, dolama, bir düz, bir dolama. Bu şekilde de tam tersi 10 düz örgünün üzerine ikinci bölümde 10 ilmeği 19 ilmeğe çıkarıyoruz. Her bölümü muhakkak sayarak takip ediniz. Saydım, 7 tane arttırma, 8 tane düz örgü örmüşüm. Tekrar dolama düz, dolama düz tamamladım. Bunu da altta bağladığım ip ile de kontrol ederek sağlamasını yapabilirsiniz. Şimdi diğer bölüme geçtim. Bir düz ördüm. Bir boşa bırakma, bir düz boşa bırakma. Bu şekilde alttaki 9 arttırmayı örmeden boşa bırakarak 19 ilmeği 10 ilmeğe düşürüyorum ve burada bu 10 ilmeği düz örgü olarak devam edeceğim. Yine bağladığım ip ile de kontrol edelim. Tekrar sökülmesi gereken bir ilmek var. Onu da boşa alıyorum. Tekrar bir düz ördüm. Bu kısmı da tamamladım. Yine kontrol edelim. Tamamdır. Burayı da söktüğümüzde artık modelimiz yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Sökmesi çok zevkli. Sanırım örgü tekniğinin mantığını anlamışsınızdır. İkinci bölümde alttakilerin tam tersini uygulayarak altta arttırdığımız kısmı boşa bırakıp 10 ilmeğe düşürüyoruz. Altta 10 ilmek düz ördüğümüz kısmı da arttırarak devam ediyoruz. Ve ikinci bölümün son ilmeklerine geldim. Boşa bırakılan ilmekler ile bu kısmı 10 düz örgü olarak tamamlayıp en son kenardaki 3 düz ilmeği de örerek ikinci bölümün ilk sırasını tamamladım ve bütün boşa bırakılan ilmekleri gördüğünüz gibi söktüm. Birinci bölümü bitirip ikinci bölümün başlangıcını yaptık ve 16 sıra devam edeceğiz. Bu bölümde 4 tane düz kısım, 3 tane de arttırmalı kısım olacak. İkinci bölümde de yine tersi ters, düzü düz olarak 16 sıra öreceğiz. Öğretmenlikten kalma alışkanlık. Bu ikinci bölümün sırası belli olsun diye bir ip yerleştirdim. Bu şekilde örgünün arkasında ters, ön yönünde düz 16 sıra ördüm, geldim. İplerimi çıkarıp ayraç taktım daha rahat etmek için. Örgünün arkasında ip bağladıktan sonraki kısımdan itibaren 16 sıra saydıktan sonra
örgünün ön yönünde 3. bölüme geçelim. 1. bölümdeki uyguladığımız işlemleri yapacağız. Bu 10 düz örgünün içerisinde artırma yapacağız. Ayraçla takarak daha rahat takip etmek istiyorum ve 3 kenar ilmeğini ördükten sonra önce bir ilmek düz ördüm ve bir dolama, bir düz, dolama, düz. Tıpkı 10 ilmeğin içerisinden 9 ilmek artırarak 1. bölümdekinin aynısını uyguladım burada da. Ve yine saymayı unutmayalım, kontrol ettim. Tekrar bir ayraç taktım. 19 ilmek sayıyorum bu bölümde çünkü arttırmalı bölüm bu kısım. Ve bu 19 ilmeğin aralarındaki birer ilmekleri sökeceğim. Önce bir düz ördüm. Düz ördüm. Boşa aldım. Düz. Boşa aldım. Düz. Bu şekilde 19 ilmeğin aralarındaki 9 ilmeği boşa alarak 10 düz ilmeğe düşürdüm. Yani 1. bölümdekinin aynısını uyguluyorum. Burada 4 tane arttırmalı, 3 tane de düz örgü kısım olacak. Sizler de ilk başlangıç kısımda bu şekilde ayraç ya da ip bağlayarak örgünün hatalı olmamasını sağlamanız sizler için daha kolaylık olur. Çünkü söktükten sonra düzeltmek zor. Bu şekilde ben ayraç ya da ip bağlama yöntemi ile kontrol ederek şalın düzgün gitmesini sağlıyorum. Şimdi sökme işlemini de tamamladım. Sıradaki arttırmalı kısımda 10 ilmek düzün üzerinde aralarında ilmek dolayarak 10 düz ilmeği 19 ilmeğe çıkarıyorum. Bu şekilde bu sırayı da sıranın sonuna kadar sökmeli, arttırmalı, sökmeli, arttırmalı olarak devam ettim. Ayraçları da takarak boşa aldığım ilmekleri de gördüğünüz şekilde söktüm. Tekrar örgünün tersinde ters, önünde düz 16 sıra örüp 3. bölümü de tamamlayıp 4. bölümün artırmalarını yaparak geldim. Evet, gördüğünüz şekilde sizler de şalınızı bu şekilde devam edip 25 bölüm ördükten sonra kesme işlemine geçelim. Gördüğünüz şekilde artırmalara kadar yaparak kesme işlemi sırasında da şalın kasmamasını sağlamış olacağız. Bu şekilde ben 25 bölüm ördüm. Tabii ki daha kısa olmasını isterseniz 23 bölümde olabilir. Şalın 4 köşesi de yine arttırmalı ve sökmeli olarak simetrisi olarak yapalım. Buna dikkat edelim. En alt kısmını çift şiş üzerine ilmek attığımızdan kasma olmadı. Şimdi yine keserken bu şekilde oldukça gevşek olarak keselim. Bu sökmeli olan kısımda ilmekleri uzatarak keselim. Gördüğünüz şekilde buna dikkat edelim. Dikkat ettiyseniz örgünün tersinde kesim yapıyorum ve arada kontrol edelim. Şimdi arttırmalı, dolamalı kısımda o kadar ipi uzatmamıza gerek yok. Çünkü burada dolamalar olduğu için ipi uzatmadan normal sıkılıkta bu kısmı keselim. Bu 19 ilmeklik olan kısmı. Ama söktüğümüz kısmı ipi uzatarak kesmeye dikkat edelim. Şalın başlangıç kısmı kasmadan, bitiş kısmı da bu şekilde keserek kasmadan olacak şekilde tamamladım. Evet, size örnek test örgüyü bu şekilde anlatmaya çalıştım. Şimdi sıra ütüsünde. Sizler şalınızı ya da atkınızı 25 bölüm ördükten sonra ütülemeden atkı olarak kullanabilirsiniz. Çok hoş olur.
Ama ben şal olarak kullanacağımdan örgünün tersinden yün ayarında buhar vererek yavaş yavaş ütülemeye başladım. Enine, boylamasına bu şekilde gördüğünüz şekilde ütülüyorum. Şal ütülendikten sonra eni 55-60 santim, boyu da 190 santim gelmekte. El sıkılığına göre, gevşekliğine göre bu ölçü değişebilir. Örgünün ters kısmında kaba taslak ütüleme yaptıktan sonra tekrar çevirip örgünün düz kısmında da gördüğünüz şekilde ütülemeye devam ettim. Örgümüzün hem ön hem arkasını ütüleyip en son görüntü bu halde. Gerçekten harika bir örgümüz oldu. Sökmeli olan yerler bu şekilde, düz sökülmeyen yerler bu şekilde görünerek farklı bir görüntü elde ettik. Şimdi kenarına oya yapalım. Yan kısımda sökmeli olan yerde 3, düz kısımda 2 tane, en köşede 1 tane uygulama yapacağız. Tığımı geçirdim. 5 zincir çekip aynı yere battım. Tekrar 3 zincir çektim. 3 zincir uzaklığına battım. Tekrar 3 zincir çektim. Yine o uzaklıkta batıp 5 zincir çekip bu kısımdan geriden sık iğne ile tutturdum. Tekrar 3 zincir çektim. İleriye battım. Tekrar 3 zincir çektim. İleriye battım. 5 zincir çekerek geriye battım. Sık iğne ile başını dolamadan 3 zincir çektim. İleriye battım. 3 zincir çektim. İleriye battım. Tekrar 5 zincir çekerek yine gerisinden sık iğne ile tutturdum. Sökmeli kısımda köşenin dışında 3 tane bu şekilde çalıştım. Düz örgü kısmında da 2 tane uygulayarak bu 25 bölümü bu şekilde örmüş kabul edelim. Köşede de yine aynı şekilde oya yaptım. Alt ve üst kısımlarda da sökmeli kısımlarda 4 tane, düz örgü kısmında 2 tane, sökmeli kısımda 4 tane bu şekilde bu oyayı çalıştım. Sizler de şalın kenarına bu oyayı, bu modeli uygularken aynı sayılarda yapmaya dikkat ediniz. Her iki uzun yan kenardaki sayılar farklı. Şalın alt ve üstündeki oya sayısı da farklı. Köşelerdekilerde 4 tane uygulayarak bu sayılara dikkat ederek şalın kenarlarını oyalamış kabul edelim ve tersinden de hafif ütü basalım. Ön tarafından da bastığımızda şalımız tamamen bitmiş olacak. Evet, ters örgümüzü masaya serelim. Gerçekten güzel oldu. Sizce? Dediğim gibi oyalar alt ve üst kenarda, düz örgü kısımda 2 tane, sökmeli kısımda 4 tane, köşelerde de birer tane, 4 köşede, üstte de aynı şekilde 2, 4, 2, 4, yanda da 3 ve 2, 3 olarak bu şekilde sayıya dikkat edelim. Evet, bugün sizlere sanki çok zormuş gibi görünen ama aslında çok kolay olan, sanki farklı numaralardaki şişler ile örülmüş gibi görünen bu şalın yapımını ters örgüsü üzerinde elimden geldiğince, dilimden döndüğünce anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Sizler hala buralarda ve bir yerlere gitmediyseniz, bu videoyu izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı, çıkan bildirim ziline de basmayı unutmayınız derim. Yorumlarınızı da bekliyorum.
Sizlere kanalımda ara ara çok sevdiğim geri dönüşüm projelerini, bazen bu şekilde örgü modellerini, bazen de sağlıklı atıştırmalık tarifleri olarak mutfağımdan sesleniyorum. İçlerinden muhakkak onlarca beğeneceğiniz içerikler olacaktır. O videolara da göz atınız derim. Şimdilik İzmir Ödemiş'ten başka projelerde görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşça kalınız, sevgiyle kalınız, sağlıkla kalınız diyorum. Bir de asla hobisiz kalmayınız diyorum.